Size sakin şehir öyküleri anlatacağız. Sakin kentlerin öykülerini. Size Perşembe'yi anlatacağız. Sakin şehir ünvanı almış, bu ünvanı sonuna kadar hak etmiş, Yasonburnuyla, pancar çorbasıyla, inanılmaz sahilleriyle, candan insanıyla muhteşem bir Karadeniz kentini. İnsanlar birbirlerine güler yüzle yaklaşıyor. İlk önce selamı o mu versin, ben mi vereyim bakmazlar burada. Merhaba, ne haber, nasılsın, devam ederler. Sabah bir selam verir, öğle de bir selam verir. Akşam geçerken yine aynı şekliyle beraber selam verir. Kanaatkârdır. Mesela böyle çok açgözlü değildir. Mesela ne bileyim ben yani devletine bağlıdır, bu ülkesine bağlıdır, vatanına bağlıdır, toprağını sever. Hamsi haşlamasına Nermin Hoca var yukarıda, Osman Çoluk'un karısı, o da öğretmen. Hamsi haşlamışım bir kere burada yemiş, onu unutamıyor. Lezzetini söylüyor hep bana. Ay ben çok konuştum. Buna zaten Perşembe'nin eski ismi Tabi Liman'dır. Yani dalga olsa bile oraya dalga vurmaz, burada dalga çok olur. Gemi orada açıkta demirini atar bekler. Karadeniz'in denizi zordur, hırçındır, fırtınası çetindir. Ama insanı sakindir. Daha doğrusu Perşembe sakindir. O yüzden hırçın Karadeniz'in sakin limanı Perşembe için en uygun tabir olabilir. Bazen duyuyoruz imar sorunları sebebiyle yeşilliğin katledildiği yerlerden olmamış, hep yeşil kalmış bir yer olarak aklımda. Hırçın Karadeniz'in sakin limanı Perşembe, Ciddaslov ünvanını gerçekten hak eden bir kent. Bolaman virajlarını atlattıktan sonra muhteşem bir sahil kasabasına varırsınız. Güler yüzlü insanların, muhteşem yemeklerin olduğu harika bir coğrafyaya. Bizim babamın evinde de çok şaşalı evimiz vardı. Çok gelenimiz gidenimiz. Ya, o zaman çay kahve yoktu. Her gelene sofra kurulurdu. Bileki ekmeklerimle babam bileki bilir misin bilmem ki. Köylü çocuğu değil misiniz? Ama eskiden de o bileki. Böyle büyükçe fırın taşından bileki yapılıydı. Ona ekmekli mısır ekmeğini yamıydı. Babam ya portakal yaprağının üstüne örtüydü. Annem çeviremiydi, büyüktü. Herkese sofra kurulurdu bizim evde. Yukarıki mahallelerin, insanların, çocuklar, babalar kahveden gelir. Bize her kahvede babamın yanına Saffet Yıldırım'dı babamın adı. Şimdi bölge balıkçı kasabası derler geçmişten. Evet, balıkçı ilçesi. Sadece erkekleri değil. Erkekler akşam tekneyle balığa gittiğinde eşleri de evde ağları tamir ederler. O yüzden balıkçılığı erkeği de, kadını da, genci de, yaşlısı da çok iyi bilir. Her balığın ayrı ayrı pişirme taktikleri var. Onlardan öğreniyoruz. Ben mezgit severim. Bölgede sağ olsun güzel restoranlarımız var. Bu restoranlar da böyle hani 10 yıllık, 15 yıllık bir maziye sahip değil. Böyle babadan, atadan kalan yerler var. Tabii bölgede midye de var. O yüzden deniz kenarında burada başka yerlerde hep semaverin dumanı görürsünüz. Burada ızgaranın dumanı görürsünüz. Önce bir kere zaten gelen insanlar şuna aç geliyorlar. Mesela sakinliğe aç, yeşile aç, doğaya aç. Mesela ne bileyim kuş sesine aç mesela. Baktığın zaman da bu yani metropol bir şehirden gelen bir insanı burada memnun etmek aslında çok da zor değil. Zaten burada ne istiyorlarsa var. Şimdi mesela düşünün diyelim Arap ülkelerinden bir vatandaş geldi. Desen ki sen şimdi yani orada insana cennet nedir diye sorsan aklına ne gelir? Yani tatlı su gelir var, deniz gelir, tuzlu su gelir var. Baktığın zaman da meyve gelir var, yeşil yemyeşil bir doğa var, şırıl şırıl dereleri var, tertemiz dereleri var. Şimdi mesela istemediğin kadar meyve ağacı var. Yani düşün bir mesela Arap bir turiste geldiği zaman da cenneti hayal et desen bizim Perşembe'yi tarif eder. Başka bir yer yok yani bunun ötesinde. Karadeniz hakikaten çok güzel ama birazcık da zor bir coğrafya. Çünkü denize dik yamaçları olan, kıyısı ve tepeleri olan bir yer. Burada balığını yakalayan işte Ahmet amcamız, Ali amcamız hemen hemen 2 kilometre, 1 kilometre, 3 kilometre yeri geliyor. Yukarıdaki tepelere kadar çıkar. Tepede evi vardır. Tepeden denize bakar. Deniz eğer uygunsa, müsaitse balık yakalamaya iner. Buradan balığını yakaladıktan sonra tekrar bağ bahçe tarla işlerine geri döner. İki coğrafya arasında hem deniz, mavi ve yeşilin gerçekten birbirleriyle uyumunu
yakaladığı bir yerdir. Perşembe'ye geldiğinizde Perşembe'nin havasını solumak bile yetiyor aslında insana. Sahilde sadece yürüyüş yapmak bile yetiyor. Yani özellikle bir yere gitmenize bile gerek yok. Sadece çıkıp sahilde bir yürüyüş yapmanız, bu huzuru içine çekmeniz size yetecektir. Ama değişiklik olsun istediğinizde Yasonburnu'na gidebilirsiniz. Tarihi bir yarımadadır. Çaka plajına gidebilirsiniz. Hoynat Adası'na gidebilirsiniz. Hoynat Adası'nda kuş cennetine gidebilirsiniz. Dilerseniz Sakarat Tepe'miz var. Sakarat Tepesi'ne çıkabilirsiniz. Kordon Tepe'ye gidebilirsiniz. Ama tüm bunları yaparken sadece burada olmak bile size yetecektir. Yani sadece orada olmak bile yetecektir. Çünkü buradaki insanların hayatı yaşayış tarzını, hayatı özümseyiş tarzını gördüğünüzde koşturmayı bir kenara bırakacaksınız. İnsanların burada rahatlığını gördüğünüzde siz de kendinizi bir frenleyeceksiniz. Ben neden koşturuyorum diyeceksiniz. Bir garip hissedeceksiniz. Herkes neden bu kadar sakin? Herkes neden bu kadar rahat? Neden bu kadar relaxlar diyeceksiniz. Siz de bir nefes alacaksınız. O koşturmayı sizi durdurabilecek bir yer. Çok güzel balıkçı öyküleri var bu kentte. Deniz kenarında yaşayan insanlarla köylerde yaşayan insanların inanılmaz bir uyumu var. Tertemiz dereleri, mis gibi bir havası, çok lezzetli mezgiti ve hamsisi var. Yasonburnu, Hoynat Adası var gezilmeye doyulmayacak. Aile geldi istedi, aile geldi nişanladı, aile geldi nikahladı. Eşimle görüşmedik hiç. O zaman çok yasaktı. Bir de benim ailem, annem biraz tutucuydu. Babam bu kadar değildi de annem çok tutucuydu. O zaman Perşembe'ye gidecek, yürüme, gelinliğim dikilecek, mantı dikilecek, provaya gideyim buradan. Annem ablama tembihlerdi. Çeşmende geçerken şemsiye aç kızın başına. Niye canım beni görsünler de ne başımda yaşar. Üstümde ne varsa var. Bunlar 56'da olan şeyler yavrum. Şimdi anama babama dedim ki bir 10 gün 10 saatliğine 5 dakikada mezardan çıkın da bir görün torunlarınızı, gelinlerinizi diyeyim. Bize çorapsız kapıya çıkmak yasak. Ama şimdi gelinlerim mayonan denize giriyorlar. Bu görseler keşke anam babam bir kalksa da. Aslında Perşembe insanını ben ikiye ayırıyorum. Kıyı şeridinde yaşayanlar ve biraz daha köylerinde yani geri planda yaşayanlar. Tabii kıyı şeridinde yaşayanlar gelirlerini balıkçılıkla çoğunlukla geçindiriyorlar. Her ev genelde bir balıkçı barındırıyor içerisinde. Ya annesi ya babası dahil. Hatta ev hanımları dahil burada balıkçıların ağlarını temizliyor. Onlara yardım ediyorlar. Tabii geri planda biraz daha iç kesimlerde kalan Perşembeliler fındıkla uğraşıyorlar. Tarım ürünleriyle uğraşıyorlar. O yüzden hayatlar aslında kültür farklılıkları da olmuş. Yani kıyıda yaşayan insanlarla biraz daha iç kesimlerde yaşayan insanlar arasında bir kültür farklılığı, yemeklerde olsun, içeceklerine dahi bir farklılık yansımış. Tabii Perşembe'nin sahili ayrı, kırsalı ayrı güzel. Ama burada değişmeyen bir şey varsa her iki tarafında güler yüzü, misafirperverliği. Ben bunu en yakın hissettiğim seçim zamanı. Kapı kapı gezdik. Hiçbirisinde gittiğim kapının hangi partili olduğunu bilmem. O kadar güler yüzlü karşılaşmışlardı ki ona hayran kalmıştım. Tabii sahil balıkçılıkla ünlü. Ceviz helvanın olduğu, tabii kivinin olduğu, geçmiş dönemlerde çilek festivallerinin yapıldığı bir ilçe. Bölgenin gözbebeği, eski adıyla Vona. Şimdi sakin şehir, Çittaslov berilerinden bir tanesi. Kırsal ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık yapar, fındık yapar. Ama balık deyince, deniz deyince bölgede akla tek yer Perşembe, Vona gelir. Turizm sadece deniz, kum, güneş değil. Artık insanlar doğa, şu havayı bile insanlar seviyor mesela. Yağsın diyor, yağmurun altında oturuyorum diyor. Yani ıslanmak istiyor. Bu sene sezon bayağı uzun sürdü. İlk önce Efilli'deki 4 kilometrelik çok uzun bir plajımız var. Buradan başlayıp Mersin, Çaka, Beyaz Kum plajı burada hiç olmayan yani kum tanelerinin beyaz olmuş olduğu çok güzel plajlarımız var. Buralara geçip
Yasunburnu'nu, Çamburnu Feneri'ni görmeden, Kordontepe'yi görmeden, Hoynat Adası'nı yaşamadan geri dönmeyiz. Bunların hepsini yaptıktan sonra çok güzel bir mezgit, tava ve üstüne cevizli, coğrafi işaretli helvamızı yemek nasip olur inşallah. Elbette sadece Perşembe'nin değil, tüm Karadeniz insanının sohbeti çok güzeldir. Neşelidirler, gülmekten kırılırsınız, kötülük düşünmezler. Mezgit yedikten sonra cevizli helva yemezsen, balık öldüğünü nereden anlayacak der. Sizin karnınızın tam olarak doyduğuna inandıklarında sofradan salarlar. O kadar güzel bir pancar çorbası içtik ki inanamadık. Citta Slow belgeselleri için tüm ülkeyi gezen bir belgesel ekibi olarak sizi temin ederiz, içebileceğiniz en güzel karalahana çorbalarından biri. Yol geçmeden önce, burası tabii o zaman Citta Slow değildi zaten burası. Biz bayağı bir bocaladık. Yani ekonomik anlamda bocalama oldu. Sahil keşfimizde tamamen mesela insanlarda ticaret bitme noktasına geldi. Birçok işletmemiz bundan zarar gördü, kapattı. Ama aradan bir zaman sonra şunu anladık ki mesela ben kendi adıma konuşayım burayı. Citta Slow olduktan sonra yolun otobanın içeriden geçmesi, sahil yolunun ne kadar mükemmel bir şey olmuş. Yani bizim belki de Karadeniz'de şu anda Bolaman'la işte atıyorum Ordu'ya kadar bu Kumbaşı dediğimiz yere mevkiye kadar olan bölüm tamamen bakir bir alan kaldı. Trafikten uzakta. Mesela bisikletle yürüyüş bisikletle yolculuk yapabilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz. Yani insanlardan uzak böyle çok sakin bir yer oldu ve bu sakinlik mesela son 4-5 yıla kadar mesela insanlar hep böyle isyan ediyordu, hep şikayetçiydi. İşte yol buradan gitti, ekonomi bitti falan diyorduk ama şu anda gördük ki burası çok güzel olmuş. Niye güzel oldu? İnsanlar hep bakıyorum bu Karadeniz'den bu dediğim bölgeye yerleşmeye çalışıyor. İşte ev alıyor, arsa alıyor. İşte burada yaşamak istiyor. Niye? Çünkü denizde iç içesin, doğayla iç içesin. Yalancı Yasın'daki şekillerin ne olduğunu aslında tam olarak biz de bilmiyoruz. Hepimiz bir hikaye uydurduk. Ben çok araştırdım aslında. Çok sordum. Eskiler oraya zeytin için olduğunu söylüyorlar. Orada zeytini salamura ettiklerini söylüyorlar denizin içerisinde. Ama kimisi de onların taze balık satılan yerler olduğunu söylüyorlar. Kayaların kesildiği yerler, Sülüburnu, Yasonburnu, Çaka plajının olduğu bölge eskiden çok kalabalıkmış. Hatta orada eski bir liman kalıntısı var, eski bir iskele kalıntısı var. Çok geniş bir iskele bu. Yaklaşık 40-50 metre genişliğinde bir iskele. İskelenin genişliğine bakacak olursak çok yoğun bir trafik olmak zorunda. Bu yoğun trafiğin etrafında da bir sürü kesik taşlar var. Kare kare kesik alanlar var. Balık eskiden buzdolabı olmadığı için tutulmuş olan balıkların taze kalması için de olabilir. Zeytin salamura yapılıyor da olabilir ama bilmiyoruz, araştırılması gerekiyor. Herhangi bir araştırma olmadığı için, herhangi bir makale olmadığı için, herhangi bir üniversite gelip bunları araştırmadığı için biz de bilmiyoruz. Eğer gelirse herhangi bir araştırmacı, biz elimizden gelen yardımı yaparız. Değirmenimiz vardı, değirmenek de deniz kenarında. Bir ipten bağlardı belini, sargan getirirdi bir dolu. Belki 50 tane, belki de 40 tane bilmiyorum. Bolluk çoktu. Hamsi ben nişanlıydım, abim vardı tabii. Gazi abim, o deniz kenarındaki Faruk. Kıyıdan beri atardık, kasalardan hamsiler tutardık, ağaçların dibine gömerdik. Şimdi onun cezasını çekiyoruz. Niye? Çok harcadık varlığımızı. Hamsiyi tut, ağacın dibine dök. Şimdi kalmadı, hani hamsi irisi hiç yok. Hep Anlamadım, niye ağacın dibine? gübre olsun diye. Öyle mi? Tabii, hamsi çok. Mısır tarlalarına hamsi döküyorlardı, böyle serpiştiriyorlardı. Ekin ekiliydi, mısır, buğday, ne ekilecekse, araka, bezelye, yaprak bezelye. Her şeyimiz oluyordu, her şey. Buğday, mısır, ne istersek oluyordu. Yunan denizciler tarafından kurulduğu anlaşılan Perşembe, içerisinde yaşayan halk tarafından hala eski adıyla anılmaya devam ediyor.
Vona isminin anlamı hakkında biraz kafa karışıklığı olsa da tam bir Ciddaslov kenti burası. Gerçekten sakin, gerçekten mutlu insanların kenti. Denize nazır, birbirinden uzak yapılmış yamaçlardaki evlerinin balkonlarından denizi izlerken, içtikleri çayın keyfini başka hiçbir şeyde bulamazlar. Ciddaslov sakin şehir unvanına sahip belediyemiz ilk 7'nin içerisindeydi yaklaşık 10 yıl önce. Bugün baktığımızda Türkiye'de yaklaşık 20 tane sakin şehir var. Dünyada da 301 tane. Ülke olarak baktığınızda 27 ülke. Sakin şehrin getirisi şöyle, güzel bir kimlik. Bugün turist nereye gideyim diye baktığında neye bakıyor? Coğrafi işaretli ürünlerine bakıyor. Evet, bölgemizde coğrafi işaretli ürünümüz var. Ama bizim için Ciddaslov etiketi de aynı onunla eşdeğer. Bununla birlikte bu yıl İtalya'da yapmış olduğumuz genel kurulda güzel bir çalışma ortaya kuruldu. Sonrasında Ciddaslov'un Türkiye ağı oluşturuldu. Biz de oradaki 20 tane belediyenin bir arada olduğu kurulun Perşembeli bir üyesiyiz. 7 kişilik bir üye. Sağ olsun Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Mücek'le şimdi her toplantıyı ayrı Ciddaslov sakin şehirde planladılar. İnşallah bizim de burada geleneksel bir hamsi şenliğimiz var. İnşallah Şubat ayındaki hamsi şenliğinde de bizler ev sahipliği yapmış olacağız. Bununla ilgili Avrupa Birliği projeleriyle ilgili fasıl açılması ile ilgili bir çalışma var. Bunları dile getirdik. Bilhassa bizleri ilgilendiren kısmı çevre projeleri. Çünkü az önce bahsettim 41 kilometre yol ağı gerçekten sahil bandı ciddi bir rakam. İşte orada denizi nasıl daha temiz tutarız? İnsanlar geldiğinde daha nasıl hayran kalır? Sadece doğal güzelliğine değil, aynı zamanda temiz kalmışlığına hayran bırakırsak ve bu sakinlik burada oturmuş çünkü. Bugün baktığınızda merkezin en yakın ilçesi bizleriz. Merkezdeki yaşayan yaklaşık 250 bin Altınordu'da hemşerimiz var yine orada. Ya bugün biraz canım sıkkın, şöyle bir tur atayım dediğinde gezdiği yer Perşembe sahilidir. Buranın halk dilinde, resmi dilde adı sahil yolu ama halk dilinde nostalji yolu. Çünkü yıllarca Trabzon, Rize, Artvin, Gürcistan bütün kara trafiği, uluslararası trafik buradan akmış. Şimdi alternatif yol açıldığı için burası sakinliğimize biraz daha sakinlik katmış oldu. Ciddaslov olduktan sonra da bunun artılarını şöyle gördük. Mesela yabancılar buraya geliyorlar. Mesela turizm açısından bizim adımıza çok iyi olduğunu düşünüyorum. Mesela önceden diyelim atıyorum işte 10 kişi geliyorsa şimdi 1000 kişi geliyor. Mesela yazın çok yoğun geçiyor. Dolayısıyla insanlar bundan bir şekilde işte doğal ürettiklerini işte halk pazarlarında, tabii burada eksiklerimiz vardır. Bunlara buraya girmeyeceğim şimdi bu konulara ama mutlaka bu işin sonu yok. Ama halk pazarlarında işte doğal köyde ürettiklerini burada satıyorlar. İşte bir gelir elde ediyorlar. Dolayısıyla pazar kaygısı hemen hemen yok denecek kadar az oldu mesela diyeyim. Hani herkes köyde ürettiğini bugün işte yöresel dediğimiz atıyorum Sakarcasını üretse, toplasa, melevcan olsa ne bileyim kirmit toplasa, bunlar hepsini burada tüketebilecek durumda. Satabilir. Mesela dut pekmezi yapabilir, elma pekmezi yapabilir, üzüm işte nerde üzüm pekmezi yapabilir. Bunları burada satabilir. Hatta mesela hurma kurutuyorlar, meyve kurutuyorlar. Şu anda bunlar hepsi önü açıldı diyebilirim. Çok şey öğreniyoruz bu belgeseli çekerken. Sakin şehir öyküleri vizyonumuzu genişletirken yeni insanlar tanıyor, yeni yerler görüyoruz. Perşembeyi tanımak için birkaç günden fazlasına ihtiyaç var gerçekten. İnsanlarıyla sohbet edip hikayelerini dinlemek bile aylar sürer. Tarihini araştırmak, sahillerinde yürümek, balıklarının tadına varmak cabası. Bereketiyle beraber geldi. Şirin ilçemiz her zaman bereketlidir ve yağmurla beraber geldiği için yer değiştirmek zorunda kaldık. Bu müthiş bir bereket. İlçemizde çok katlı binalara izin vermiyoruz. İmar durumuna göre her tarafı, bütün yeşilliği, doğayı, tabiatı bozmamaya, özellikle de imar planına uymaya çok gayret ediyoruz. Yörenin tabii yapısına uygun, doğal yapısına uygun bina ve evler, meskenler, iş yerleri yapılmaya gayret ediliyor. Perşembe aslında Cidaslov'un kriterlerine en başından beri uyuyordu. Birkaç tane eksiği vardı sadece. Işık kirliliğinin engellenmesi gibi.
Biz aydınlığı seven bir milletiz, ışığı seven bir milletiz. Sadece birkaç kritere uymuyorduk. Onun dışında Perşembe'de slow food tam olarak yaşanıyordu. Perşembe halkında fast food alışkanlığı yok. Herkes yerel yiyecekleri daha çok seviyor. Yerel restoranlardan alışveriş yapmayı, yerel restoranlardan yiyip içmeyi daha çok seviyorlar. Burada Perşembe'de birkaç defa deneme oldu. Fast food denemesi yaptılar. Hiçbiri tutmadı. Hepsi kapandı. Çünkü buranın halkı daha çok yerel yiyecekleri daha çok seviyor. İnsanlarımız da, ailemiz de iyiydi. Saygın bir ailemiz vardı, eşimin ailesi. Görüşürdük, giderdik, gecemiz, gündüzümüz, dedim ya sana, lüksü asardı eşim buraya. Herkes toplanırdı, bağlama çalardı, biz oynardık, oynayan gülen kapılarda kıyamet kopardı yani. Neşeliydik, samimiydik. Gençler gelince biraz uzaklaşılıyor yani. Şimdi onların da kendi grubu var, onların da bir hayatı var. Yaşayacaklar tabii, ben yaşadım, benimki bitti, bitmek üzere. Eşim tiyatro severdi, ben sinema severdim. Ondan tiyatroya giderdi, bu benden sinemaya gelmezdi. Biz matineler vardı, kadınlar matinesine giderdik. Bu kadar, öyle geçti gençlik, geçti kuş gibi gençlik gitti, kuş gibi kocalık geldi, kış gibi. Çıkmak bilmiyor. Kaldığınız yerde camınızda aslanız kuş sesiyle oynarsınız sabahlar. Yani bu da çok güzel bir olay. Şimdi düşün ki insan gelmiş Avrupa'dan ya da ne bileyim işte bir metropol bir şehirden gelen bir insanda yani kuş sesine özlem, rüzgarın sesine özlem, yağmurun sesine özlem duyuyorlar. Çünkü insanlar ve toprağın kokusunu hissetmiyorlar o da bence. Burada yani çok güzel zaman geçirir diye düşünüyorum. Perşembe benim hayalimdi. Gerçekten başka hiçbir şey istemedim. Ben hayalimi gerçekleştirdim başkan olarak. Ama hizmet olarak hayallerim gerçekten var. Çünkü bölgemi sadece Karadeniz'in bahsedilen bir yeri değil. O bahsettiğim 301 tane sakin şehrin içerisinde parmakla gösterilen bir yer yapmak için inşallah onun için biraz zamana ihtiyacımız var. İnşallah ama o azmimiz, inancımız, gayretimiz her zaman mevcut. Karadeniz'de seyahat ederken Fatsa'dan sonra muhakkak eski yoldan gidin ve Perşembe'yi görmeden devam etmeyin. Çünkü Perşembe'yi görmezseniz tam anlamıyla Karadeniz'i görmüş olmazsınız. Mezgit veya hamsiyi, cevizli helvayı ve pancar çorbasını yemeden geçerseniz eksik kalır. Ya sonu, Hoynat Adası'nı görmezseniz, Çaka plajında güneşlenmezseniz o tur yarım kalır. Bizden söylemesi. Sadece denizi görmek bile insana psikolojik bir rehabilite ediyor. 10 tane psikoloğa bedel bir denizi görmek. Sabah kalktığınızda ben penceremi açıp denizi gördüğümde 10 psikoloğa değer bir şey bu. O yüzden buradaki insanlar daha rahat oluyorlar. Denizin insanları uysallaştıran, mutlu eden, yüzünü güldüren bir sihri var. O sihri burada en zirvede yaşıyoruz biz o sihri. Kasım ayından itibaren bizleri takip edip hamsi şenliğimizde pancar çorbası, mısır ekmeği ve hamsi ızgara gün boyu sınırsız bir şekilde beraber herkesi bekliyorum. Tüm hemşerilerimizi, tüm Türkiye'yi, hepinizi bekliyorum.